Merhabalar sevgili örgü severler. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz güzelliğin yapımını anlatıyor olacağım inşallah. Şöyle yakın plandan yeleğimizi görelim. Yakadan başlayarak tek parça halinde örülen bir model. Yeleğimin üst kısmında bu görmüş olduğunuz sade, yapılışı oldukça kolay, altına istediğiniz herhangi bir modeli örebileceğiniz roba modelini uyguladım. Yeleğimin alt kısmında ise böğürtlen örgü modelini uyguladım. Her iki modelde gerçekten yapılışı kolay, örgüye yeni başlayan arkadaşların hiç zorlanmadan örebilecekleri bir model. Arka taraftan yeleğimizin görüntüsü de bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben yeleğimi böyle renkli olarak 3 rengi kullanarak ördüm. Elimdeki ipleri değerlendirmiş oldum. Sizler dilerseniz bu yeleği tek renk olarak da örebilirsiniz. Modelimizin gösterişi gerçekten tek renkle de örseniz gayet kendisini gösterecek, hoş duracak bir model. Dilerseniz elinizdeki ipleri değerlendirmek amacıyla iki renkli olarak ya da rengarenk olacak şekilde yine yeleğinizi örebilirsiniz. Yeleğimde kullandığım iplerim Nako Elite Baby. Ana renk olarak kullandığım beyaz rengin kodu 208. Kullandığım açık pembenin kodu 2892 ve koyu pembenin kodu da 6837. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için paylaşalım arkadaşlar. Ve yeleğimi 3,5 numara şişleri kullanarak ördüm. 6 tane düğme ile de yeleğimizi tamamlamak gerekiyor. Burada benim son bir iliğim var. Düğmem bir tane eksik kaldı. Daha sonra tamamlayacağım. Sizlerin 6 adet düğme almanız gerekiyor arkadaşlar. Ana renk olarak kullandığımız beyazdan yaklaşık bir yumak kullanacağız. Yarım yumaktan fazla kullanacağız. Yeni alacaksanız bir yumak almanız gerekiyor. İçindeki şu diğer pembe renklerden küçük parçalar halinde, yani belki bir yumağın 4'te 1'i, 5'te 1'i kadar bir yumak olması, küçük bir parça olması elinizde yeterli olur arkadaşlar. Yeleğimizin bedeni 2-3 yaşa uygun. Beden genişliğimiz 30 santim, boyu 37 santim. Rahatlıkla yaklaşık 4 yaşa kadar kullanılabilecek ölçüde oldu. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni aynı isimle Instagram'da da bulup oradan da takibe alabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa güzelliğimizin yapımına başlayalım. Yeleğimi örmeye yaka kısmından başlıyorum. Yeleğimin yakası için şişime 81 ilmek attım. İlmeklerimi 4 diş haroşa örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada roba kurulumuna başlıyorum. Yeleğimi örmek için bu daha önceki elimde kalmış olan daha önceki örgülerimden kalmış olan parça iplerimi kullanacağım. Benim iplerim Nako Elite Baby. 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özellikli bir bebek ipi. Sizler de elinizde bu şekilde parçalar halinde kalmış ipleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Farklı markaların da aynı özellikteki, aynı uzunluktaki iplerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi şu an örgümün ön yüzündeyiz. Robamıza başlıyoruz. Örgümüz boyunca sıra başındaki 7 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 7 ilmeğimiz ön patlar, yani lastik kısmı olarak haroşa olarak devam edecek. Ve iliğimizi de bu sırada açacağız. Kız bebekler için örenler benim gibi sıranın sonunda şu kısma geldiklerinde bu kısımdaki ön pat kısmında iliklerini açabilirler. Böylece şöyle yakamız giyildiği zaman bu şekilde sağ kısımda iliğimiz yer almış olur. Erkek bebekler için örenler şimdi şurada sıra başında iliklerini açmalılar. Böylece giyildiği zaman bu şekilde sol kısımda ilikleri kalmış olacak. Bu şekilde iliklerimizi açalım arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örerek başlıyoruz. Ben haroşalarımı devamlı her iki yüzde düz örgü örerek yapıyorum. Sizler ters olarak, sürekli ters olarak yapıyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bir de şu kenardaki tırtık, şu görüntüyü, şu tırtık görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum.
Haroşa örgülerimizi örerken kenarları bu şekilde bırakmakta fayda var. Çünkü sünmelere karşı daha dirençli olan bir kenar tekniği daha kullanışlı oluyor. O yüzden bu şekilde yapabilmek için şişimizi buradan değil de şu kısımdan, yani ipimiz sağda kalacak şekilde bırakırsak, bu şekilde ipimizi alırsak buradaki tırtık görüntüsünü elde etmiş oluruz. Bu şekilde iplerini şöyle örgülerini örerken böyle bu taraftan alanlar, bu şekilde parmağına dolayarak örenler de yine aynı şekilde şuradan, yani normalde düz olarak böyle alırız. İpinizi şöyle sağda bırakıp bu şekilde alırsanız buradaki tırtık görüntüyü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıramın sonundaki ilmeklerimi örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yanında 6 ilmek daha haroşa olarak, yani düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek ön patım için haroşa olarak ördüm. Şimdi önümdeki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu sıramızda robamızı genişletmek için arttırmalar, ajurlar yaparak ilerleyeceğiz. 3 tane düzden sonra bir tane doluyorum ve sıradaki bir ilmeği örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum ve önümdeki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Beş ilmek düzden sonra tekrar bir dola, bir düz ör, bir dola yapıyorum ve tekrar 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Tekrar bir dola, bir düz ör, bir dola ve 5 ilmek düz örüyorum. Bu ilk sıramızdaki arttırmamız bu şekilde olacak. Yani 5 düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola ve tekrar 5 düz ör şeklinde ilerleyeceğiz. 2, 3, 4, 5. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve 5 düz ör. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 5 düz ör. 2, 3, 4, 5. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve 5 düz ör. 2, 3, 4, 5. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz kaldı. Sıramın başında şurada 7 ilmek pat ördükten sonra yanında 3 düz örmüştüm. Yine son dolamamdan sonra burada 3 tane düz örerek tamamlıyorum. Yani sıra başında ve sıra başında ve sıra sonunda 3'er ilmek örmüş olduk. Aralarda ajur aralarında, artırmaların aralarında 5'er ilmek düz olarak örmüş olduk ve sıramızın sonunda şişimizde 7 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmeklerimizi de haroşa olarak, yani düz olarak örüyoruz. İlk 3 ilmeğimi örüyorum ve burada ilk ilik çalışmamı yapıyorum. Bu 7 ilmeğimin 3 tanesini ördüm. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. İlk ilmeğimi açmış oluyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra bu kısımda 11 haroşa diş arayla iliklerimizi açmayı unutmuyoruz. Ve arka tarafa dönüyoruz. Arka sıramıza geçiyoruz. İlk ön yüzümüzde bu şekilde artırmalarımız, dolamalarımızı yaptıktan sonra arka yüzde tamamen örgümüzü ters örgü olarak ilerleyeceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmeğimizi ön patlar olmak üzere haroşa olarak devam ediyoruz. Ortada kalan ilmeklerimizi ters olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak ve pat kısmı için ördüm.
İpimi öne alıp kalan ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıramın sonunda 7 ilmek ön pat için kalana kadar. Doladığım ilmekler dahil hepsini ters örerek sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüp geldim. 7 ilmeğimi de haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve tekrar ön yüze geçiyorum. İlk arttırmalarımızı bu sırada tamamlamış olduk. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 defa ajur çalışması yani dolamalar yaparak ilk artırmalarımızı oluşturmuş olduk. Üzerine bir sıra arka yüzde ters örgü örüp geldik. Şimdi 4 sıra daha normal şekilde örgümüzü öreceğiz. Yani ön yüzde düz örgü olacak şekilde öreceğiz. Ön yüzlerde bütün ilmeklerimizi düz, arka yüzlerde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp 4 sıra daha bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilk artırmalarımızı yaptıktan sonra üzerine 5 sıra daha düz örgü olarak örüp gelmiş olduk arkadaşlar. Yani bundan sonra her 6 sırada bir artırmalar yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Bu arttırma yaptığımız sırayı birinci sıra olarak sayacağız. Üzerine 5 sıra düz örgü olarak öreceğiz. Yani örgümüzü arka yüzlerde ters, ön yüzlerde düz olarak örerek 5 sırayı daha tamamladığımızda 6 sırada bir artırmalarımızı tekrar ediyor olacağız. Şimdi şöyle bu sefer yine daha önceki sırada bu ajurlarımızın artırmalarımızın arasında kalan şu ilmeğin etrafından yine bunun iki tarafından iki artırma yaparak ilerleyeceğiz. Dolayısıyla her artırma sırasında bu aralarda kalan hem başta hem de şu aralarda kalan ilmek sayıları artarak devam etmiş olacak. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi pat kısmını haroşa olarak örerek başlıyorum. 7 ilmekten sonra dediğim gibi şu artırmalarım arasında kalan ilmeğe kadar öreceğim. Yani önümdeki şu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. İlk artırma sırasında burada 3 ilmek örmüştük. Bu defa 4 ilmek örmüş olduk. Ve yine daima bu ortadaki ilmeğimiz artırmalarımızın arasında kalacak şekilde hep aynı yerde hep bunu takip ederek artırmalarımızı yapacağız. Bir tane dolamamı yapıyorum. 400'den sonra bir tane doladım. Bu arada kalan ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane doluyorum ve ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki artırma noktasına gelene kadar bu defa 7 ilmek. İlk artırma sırasında burada 5 ilmek örmüştük. Bu defa 7 ilmek ördük. Bu şekilde 5, 7, 9, 11 diye artarak devam edecek arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi artırma kısmına geldik. Bir tane dolamamızı yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Ve tekrar 7 ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane daha doluyoruz ve 7 ilmek örüyoruz. Bu aradaki ilmekleri saymamıza gerek de yok arkadaşlar. Sonraki artırma noktası zaten belli. Yani şöyle iki artırmanın, iki tane dolamanın ortasında kalan şu ilmeğimiz zaten belli oluyor artık. Bu ilmeğimizin olduğu noktaya kadar aradaki ilmekleri örerek devam ediyoruz. Bu ilmeğe geldiğimizde bir tane doluyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane daha doluyoruz ve arada kalan ilmekleri örüyoruz. 1, tekrar bir tane doluyoruz, bir tane örüyoruz, bir tane daha doluyoruz ve arada kalan ilmekleri örüyoruz.
Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Yine bir dola, aradaki ilmeği ör. Bir dola yapıyoruz ve şişimizde 4 tane sıra başında olduğu gibi 4 tane düz ilmeğimiz kaldı. Onları da örüyoruz. Ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizde pat kısmını örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve böylece birlikte ikinci artırmamızı da yapmış olduk. Yine aynı şekilde bu ön yüzümüzde artırmamızı yaptıktan sonra üzerine 5 sıra düz örgü olarak öreceğiz. Yani buradaki gibi ters sıralarda, arka yüzlerde ters, ön yüzlerde düz olarak öreceğiz. Bu artırma yaptığımız birinci sıramız olacak. 5 sırada bu şekilde örünce toplamda 6 sıra örmüş bitirmiş olacağız ve bir sonraki sıraya yani 7. sıraya geçtiğimizde yeni artırmamızı yaparak devam edeceğiz. Artık artırma yerlerimiz netleşti. Şöyle daima şu iki artırmamızın arasında kalan şu bir ilmeğimizin kenarlarında artırmalar yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Robamızın genişliği istediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde ajurlarımızla artırmalarımızı yaparak tamamlayıp geliyoruz. Artışlarım hep aynı kısma denk gelecek şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Daima şu arada kalan bir ilmeğimin etrafından artışlar yapıyorum. Her 6 sırada bir buradaki dolamalarımı tekrar ederek ilerliyorum. İstediğim büyüklüğe gelene kadar örüp geliyorum. Robamın genişliği istediğim büyüklüğe gelene kadar örüp geldim arkadaşlar. İlk artırmadan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artırma olana kadar örüp geldim. Şu an örgümün yine ön yüzündeyim. Şu kısımda son artırmamı yaptım. Son artırmamı ön yüzde yaptıktan sonra üzerine bir sıra ters olarak arka tarafta örüp geldim. Yine örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramı da yine düz örgü olarak örerek tamamlayacağım. Sonraki sıraya geldiğim zaman ilmeklerimi haroşaya çevirerek artık roba kısmını tamamlıyor olacağız. Şimdi sıramıza başlıyoruz. İlk 7 haroşa pat kısmından sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örerek sıramı tamamlayıp geliyorum. Ve örgümün arka yüzüne geçtim arkadaşlar. Bu sıradan itibaren bütün ilmeklerimi haroşaya çevirerek devam edeceğim. Robamızın son kısmını oluşturacağız. Her iki yönde bütün ilmeklerimi düz olarak örerek roba kısmını tamamlayacağım. Haroşa kısmını tamamlayacağım. Ön yüzde toplam 3 diş haroşa oluncaya kadar ilmeklerimizi bu şekilde örüp geliyoruz. Son olarak 3 diş haroşa örüp yeleğimizin roba kısmını tamamlamış olduk. Şimdi beden ayrımlarımızı yapacağız. İlmeklerimi işaretleyiciler takarak ayırdım. Ön parçalarım için 33 ilmek, kol parçam için 44 ilmek ve arka parçam için 59 ilmek olacak şekilde işaretleyicilerimi taktım. Parçalarımı ayırdım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Sıra başından örgüme başlıyorum. Bütün ilmeklerimi bu sırada yine düz olarak örerek devam edeceğim. Kol kısmındaki ilmeklere gelene kadar sıra başındaki ilk 33 ilmeğimi ön parçam için olan ilmeklerimi örüp geliyorum. Yeleğimin ön parçasındaki ilmeklerimi yani ilk 33 ilmeğimi örüp geldim. Şimdi kol ilmeklerimi keserek sonrasında bedeni devam edeceğim. Örerek kesme tekniğini kullanarak kol ilmeklerimizi keseceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örüyorum. Yanında bir ilmek daha örüyorum ve ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek bir ilmek kesim yapmış oluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek bu şekilde kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bu tekniği kullanarak bütün kol ilmeklerimizi kesip tamamlıyoruz. Kol parçamın ilmeklerini kesip geldim. Son bir ilmeğim kaldı şişimin üzerinde. Onu da kesip tamamlayacağım.
Bu ilmeğimi şöyle tekrar sol şişime alıyorum. Şimdi buradaki 2 ilmeğimi şu şekilde soldan birlikte alarak keserek buradaki son ilmeğimi de burada yok etmiş oluyorum. Ve arka parçamın ilmeklerini örerek devam ediyorum. Arka parçam için 59 ilmek ayırmıştım. Diğer kol parçama kadar bu ilmeklerimi örüp geliyorum. Arka parçamın ilmeklerini örüp geldim. Şimdi diğer kol parçamızın ilmeklerini de kesiyoruz. Önümdeki kol parçama ait ilk bir ilmeği örüyorum. İkinci bir ilmek daha örüyorum ve ilk ilmeği bu şekilde diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum, bir ilmek kesiyorum. Bir tane örüyorum, bir tane kesiyorum. Bu şekilde bu kısımdaki ilmeklerimi de buradaki 44 tane ilmeğimi kesip geliyorum. Diğer kol parçamın ilmeklerini de kesip geldim. Şişimin üzerinde kalan son bir ilmeği yine ön parçamızın ilk ilmeğiyle birlikte alarak yok edeceğiz. Bu şekilde tekrar sol şişime takıyorum. 2 ilmeğimi birlikte şu şekilde alıyorum ve ön parçamı da örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtiğim zaman bu sırada hem kol altlarında artışlar yaparak bedenimi birleştireceğim, hem de bu sırada renk değişimi de yapacağım. Bu sırada açık pembe ipimle devam edeceğim. Modelimiz boyunca renk değişimlerini hep böyle arka yüzde yapacağız. Şimdi tabi yan patlarımız, bu ön patlarımız 7 ilmek başta ve 7 ilmek sonda yine beyaz ipimizle devam edecek. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi beyaz ipimle örerek başlıyorum. Yedi ilmeğimi beyaz ipimle ördükten sonra şimdi burada renk değişimi yapacağım. Hemen bu 7. ilmeğimin alt sırasına şu kısma pembe ipimi bağlayıp devam edeceğim. Şimdi bu kısımda pembe ipimle devam ederken dikkat etmem gereken bir nokta var. Renkli örgülerimizde böyle renk geçişi yaparken burada iplerimizin birbirine dolanmasını sağlayarak ilerlememiz gerekiyor. Eğer bu beyaz ipimiz burada kalıp pembeye bu şekilde devam edersek, dolanmadan devam edersek bu kısımlarda örgümüzün boşlukları oluşacaktır. Bunu engellemek için buradaki beyaz ipimizi sola doğru, bu tarafa doğru alıyoruz. Pembe ipimizi sağa doğru alıyoruz. Şuradan şöyle pembe ipimle örmeye devam ettiğim zaman burada iplerimin birbirine dolanmış olmasını sağlıyorum ve boşluğu engellemiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Pembe ipimizle ilmeklerimizi ters olarak örerek örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde lastik kısmında yine renk değişimini yaparken aynı şekilde hareket edeceğiz. Burada o kısımda da yine aynı şekilde iplerimizin birbirine dolayarak ilerlemeyi sağlayacağız. Şimdi koltuk altına kadar, kol altına kadar olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Koltuk altına kadar geldim. Şimdi burada hem artış yapacağım hem de ön ve arka bedeni bu şekilde birleştirmiş olacağım. Artışlarımızı yaparken ön yüzde daha hoş bir görüntü, daha düzgün bir görüntü elde etmek için şöyle yapıyoruz. Buradaki kol kısmında kesim yaptığımız son ilmeğin şu ayaklarını, şu ilmeklerini şuradan şişimizin üstüne alıyoruz. Bu ilmeklerimizi tekrar sol şişimizin üstüne buraya takıyoruz ve şu şekilde ikisini birlikte örüyoruz. Ön yüzde göstermek istiyorum size. Şu kısmı birleştirmiş olduk. Daha düzgün bir görüntü elde etmiş olduk. Bir ilmek böylece koltuk altında artış yapmış olduk. Toplam 5 ilmek kol altlarında artış yapacağız. Bir ilmek artıştan sonra arada 3 ilmek artış yapacağım. Sonrasında bir ilmek yine bu kısımdan çıkararak 5 ilmeği tamamlamış olacağım. Örgümün yönünü çeviriyorum ön yüze doğru. Çeviriyorum. Bu 3 ilmeğimi de şu şekilde buradan alacağım. Buradaki sondaki 2 ilmeğimin arasına bu şekilde
şişimi batırıyorum ve buradan bir ilmek çıkarıyorum. Ve onu tekrar sol şişime takıyorum. Sondaki 2 ilmeğin arasından bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde onu alıyorum ve tekrar sol şişime takıyorum. 2 defa 2 ilmek çıkarmış oldum. Son bir kez daha yine sondaki 2 ilmeğin arasından şişimi bu şekilde batırıyorum. Pardon. Şişimi batırıp buradan bir ilmek çıkarıp tekrar sol şişimin üzerine takıyorum ve böylece buradan 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. Arka tarafa geçiyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman yine şurada aynı işlemi uyguluyorum. Buradaki kesim yaptığım son ilmek var şu kısımda. Bu kesim yaptığım ilmeğin şu üstteki kısımlarını, şunları yine şişimin üzerine alıyorum. Bunları da böyle örüyorum. Bir ilmek de buradan arttırmış oluyorum. Toplam 5 ilmek arttırma yaparak bu kısmı tamamlamış oluyorum ve arka parçamı örerek devam ediyorum. Ön ve arka parçamızı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi arka bedenin ilmeklerini örüp bir sonraki kol altına kadar gelip aynı işlemleri orada da tekrar ediyorum. Örüyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde kol altımı birleştirmiş oluyorum. Şöyle. Ve sıra sonuna kadar ilerleyip bu sırayı tamamlıyorum. Sıramızın sonunda 7 ilmek kaldığında yine lastik olarak beyaz ipimizle devam edeceğiz. Bir tane daha örelim. 2, 4, 6, 7. Sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kaldı. Lastiğimizi beyaz iple devam etmemiz gerekiyor. Tabi başta kullandığımız beyaz ipimiz bu tarafta sıra başında kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kısımda ikinci bir beyaz ipi ayrıca yürütmemiz gerekiyor. Benim elimde böyle bir küçük parça daha vardı. Ben burada bunu değerlendireceğim. Sizin elinizde tek yumağınız varsa yumağınızın içinden bir parça çıkartıp onu küçük bir yumak haline getirip burada onu kullanarak devam edebilirsiniz. Şimdi hemen bu kısımda beyaz ipimi şu son ilmeğimin altına şuraya ipimi sabitleyerek devam ediyorum. Başta olduğu gibi iplerimin birbirine dolanmasını sağlayarak öreceğim. Yani direkt buradan pembe ipim buradayken beyaz iple devam etmeyeceğim. İkisinin birlikte şu şekilde birbirine dolanmasını sağlayacağım. Ve beyaz ipimle son 7 ilmeğimi ön pat kısmını örerek sıramı tamamlayacağım. Yeleğimizin arka yüzünde renk değişimi yapıp bedenimizi birleştirdikten sonra ön yüze geldik. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız. Bundan sonra açık pembe ipimizle modelimizi kurarak devam edeceğiz. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimi yine beyaz ipimle örerek başlıyorum. Pat kısmımı beyaz ipimle ördükten sonra yine bu şekilde renk iplerimi birbirine dolanmasını sağlayarak renk değişimini yapıyorum. Pembe ipimi öne alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimizin bu birinci sırada ön yüzde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi ters olarak örmek olacak. Bir sonraki arka yüze geçtiğimizde model kurulumu için farklı bir işlem yapacağız. Şimdi sıramızın sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ters olarak ilmeklerimi örüp geldim. Yine aynı şekilde burada iplerimin birbirine bu şekilde dolanmasını sağlayarak sıra sonundaki pat kısmını da örüp sıramı tamamlıyorum. Örgümüz boyunca devamlı bu şekilde yapacağız. Sıra başında ve sıra sonunda bu şekilde renk değişimlerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Ve örgümü çeviriyorum.
Sıra başındaki ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum pat kısmını. Pat kısmından sonra renk değişimini yapıyorum. Ve modelimi kurmaya başlıyorum. Model kurulumu için ilmeklerimizin tek sayı olması yeterli arkadaşlar. 7 ilmek pattan sonra önümüzdeki ilk pembe ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz ördükten sonra sıradaki ilmeğimizden 3 ilmek çıkaracağız. Onu da bu şekilde yapıyoruz. İlmeğimizi öncelikle bir kez düz olarak örüyoruz ama sol şişimizden çıkarmıyoruz. Sonra ipimizi öne alıyoruz. Aynı ilmeğimizi bu sefer ters olarak örüyoruz. Yine ilmeğimizi çıkarmıyoruz. İpimizi arkaya alıp ilmeğimizi bir kez daha düz olarak örüyoruz. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Tekrar arada bir ilmek düz örüyoruz ve yine bir ilmekten 3 ilmek çıkararak ilerliyoruz. İlmeğimizi öncelikle bir kez düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıp aynı ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve tekrar ipimizi arkaya alıp ilmeğimizi son bir kez düz olarak örüyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmalarımızı bu teknikle uygulamaya devam ediyoruz. Arada bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek düz örüp sonraki ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmek düz örüp sonraki ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Bu sırada bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. 3 ilmek çıkarmış oldum ve önümdeki ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Sonrasında bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde örüp geliyorum. Sıramın sonuna geçtiğimde yine aynı şekilde bu kısma geldiğimde burada beyaz ipimle renk değişimini yaparak sıramı tamamlıyorum. Sonraki ön yüze yani modelimin 3. sırası olmuş olacak. 3. sıraya gelip devam ediyorum. Pat kısmını da ördükten sonra örgümü çeviriyorum. Bir sonraki ön yüze geldim. Modelimin 3. sırası olacak. Yine aynı şekilde baştaki 7 ilmeğimizi pat olarak beyaz ipimle örüyorum. Beyaz ipimizle örüyoruz. 4, 5, 6, 7 ve tekrar renk değişimi yapıyoruz. Bu şekilde ve motifimizi uygulamaya devam ediyoruz. Pembe ipimi geçiş yaptıktan sonra ipimi öne alıyorum ve önümdeki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıyorum ve önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi öne alıyorum. Arada bir ilmek ters örüyorum. Ve önceki sırada 3 ilmek olarak bir ilmekten 3 ilmek olarak çıkardığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Arada bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmeği ters, 3 ilmeği düz örerek bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp sona kadar geliyorum. Sıramızın sonuna geldiğimizde sonda kalan bir pembe ilmeğimizi yine ters olarak örüyoruz ve renk geçişimizi yapıyoruz. İplerimizi böyle bir şekilde birbirlerine dolandırıp pat kısmını örerek sıramızı tamamlıyoruz. Beyaz ipimizle tamamlıyoruz. Bu arada bu kısımda ilerledikçe haroşelerimizi saymayı da unutmayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 haroşa olmuş. Bir diş daha ördükten sonra bir sonraki iliğimi de burada açacağım. Ve devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ve modelimizin 4. sırasındayız. İlk 7 ilmeğimizi beyazla örüyoruz. Renk değişimimizi yapıyoruz.
Renk değişimimizi yapıp pembe ipimize geçtikten sonra sıramızın başındaki ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz ve önümüzdeki 3 ters ilmeğimiz diğer tarafta üçünü de düz olarak örmüştük. Bu ilmeklerimizi üçünü birlikte bu şekilde alıyoruz ve ters olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıp arada bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında ipimizi öne alıp önümüzdeki 3 ilmeğimizi birlikte ters olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında 3 ilmeği birlikte ters olarak alarak örüyoruz. Bir ilmek düz ve 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Böylece bu sıramızı da ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp geliyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde sonda kalan bir ilmeğimizi düz olarak örerek pembe kısmı tamamlıyoruz. Renk geçişimizi yaparak pat kısmını örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylece modelimizin ilk 4 sırasını tamamlamış olduk. Ön yüze geçiyoruz. Şöyle modelimiz oluşmaya başladı. Sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi örerek, beyaz ipimizle örerek başlıyoruz. Modelimizin 5. sırasında ve ön yüzdeyiz. Bundan sonraki sıralar artık düz örgü olarak devam edecek arkadaşlar. Yani bu 5. sırada ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Arka yüze geçtiğimizde 6. sıra olacak. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 7. sıraya bir sonraki ön yüze geçtiğimizde yine ön yüz olacak. Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Böylece 3 sıra ön yüzde düz örgü olarak örmüş olacağız. Ön yüzleri düz, arka yüzü ters olarak örerek ilerleyeceğiz. 8. sıraya ve arka yüze geçtiğimizde de renk değişimini yapıp sonraki sırada yeni renkle tekrar model kurulumuna başlayacağız. Şimdi dediğim gibi modelimizin 5. sırasındayız. Renk değişimimizi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine pat kısmını beyaz ipimizle örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Ve sonraki yüze, arka yüze modelimizin 6. sırasına geçiyoruz. Modelimizin 6. sırasına geçmiş olduk. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek devam edeceğiz. Pat kısmını tamamladıktan sonra renk değişimimizi yapıp bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonunda yine renk değişimimizi yapıyoruz. Ve bu sıradan sonra ön yüze geçtiğimizde bir önceki sırada olduğu gibi ön yüzümüzü düz olarak, bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ve sonrasında arka yüzde renk değişim yapacağımız sıraya geleceğiz. Bu sıramızı ters olarak tamamlayalım. Sonraki sırayı düz olarak tamamlayalım ve sonraki sıraya gelip oradan devam edelim. Toplam 7 sıra örerek ilk motifimizi tamamlamış olduk. Aslında motifimizi ilk 4 sırada oluşturduk. Üzerine ön yüzlerde düz, arka yüzlerde ters örerek 3 sıra düz örgü olarak örüp toplam 7 sıraya tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze geçeceğiz. 8. sıramız olacak. Bu sırada renk değişimi yaparak tekrar beyaz ipe dönüş yaparak ilerleyeceğiz. Ve sonrasındaki ön yüze geldiğimizde yine şurada modelimizin 1. sırası olmuş olacak. Oradan devam edeceğiz. Bu sırada bu pembe ipimizi artık burada koparıp sabitleyeceğiz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz. Sıramızın başındaki haroşelerimizi örerek başlıyoruz. 7 ilmek haroşeden sonra ipimizi öne alıyoruz. Buradaki ipimizi dediğim gibi sabitleyip buradan koparıyoruz. Ve beyaz ipimizle bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek tamamlıyoruz sıramızı.
Beyaz ipimize geçiş yaparak sonraki sırada motifimizi beyaz iple oluşturmaya devam edeceğiz. Sıramızın sonunda yine 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp geliyoruz. Beyaz ipimize geçiş yaparak sıranın sonuna kadar ilerledik. Bu kısma geldiğimizde yine burada ip değişimini aynı şekilde yapıyoruz. Beyaz iple örüp geldiğimiz zaman bile bu kısımda mutlaka bu değişimi yapmamız gerekiyor. Buradaki pat kısmında, çünkü bu ipimizi yürüterek devam etmemiz gerekiyor. Bu ayrıntıyı atlamayalım arkadaşlar. Ve sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçiş yapıyoruz. Ön yüze geçiş yaptığımızda yine modelimizin birinci sırası olacak. Şuradaki pembe ipimizle başladığımız ilk sıradan aynı şekilde devam edeceğiz. Bu ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters örerek bu sıramızı bitireceğiz. Sonrasında yine motifimizin adımlarını uygulayarak devam edeceğiz. Şimdi yine renk değişimi yaparak ilerliyorum. Sıra başından ilk 7 ilmeğimi bu taraftaki ipimle örüyorum. Bu kısma geldiğimde yine iplerimi değiştiriyorum. Şöyle. İpimi öne alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örerek bu motifimin birinci sırasını tamamlamış oluyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Ve önceki sıralarda takip ettiğimiz adımları aynı şekilde uygulayarak ikinci motiflerimizi burada oluşturuyoruz. Beyaz ipime geçiş yaptıktan sonra bir motifte beyazla oluşturdum. Beyaz ipimin ilk 4 sırasında motifimi oluşturduktan sonra üzerine 3 sıra düz örgü örüp 7 sıraya tamamlayıp bitirdim. Şimdi yine örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde bu defa koyu pembe ipime geçiş yapacağım. Bir sonraki motifimi koyu pembe ile örüyor olacağım. Bu kısımda yine bu şekilde çaprazlama olacak şekilde iplerimizi alıyoruz. Bu arka yüzümüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine renk geçişimizi yapıp sonda kalan 7 ilmeğimizi ön pat kısmını beyazla örüp sıramızı tamamlıyoruz ve sonraki ön yüze geçiş yapıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde koyu pembe ipimize geçiş yaptıktan sonra şimdi tekrar birinci sıramıza dönüş yapmış olduk. Şuradaki ilk sıradaki adımları tekrar ederek ilerliyoruz. Bu ön yüzde birinci sıramızı bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek tamamlayıp sonrasında diğer adımları uygulayarak motiflerimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Renklerimizin sıralaması bu şekilde olacak. Açık pembe üzerine beyaz, koyu pembe üzerine tekrar beyaz, sonra tekrar açık pembeye dönüş yapıp üzerine beyaz, tekrar koyu pembe üzerine beyaz, bu şekilde ilerleteceğiz bu kısımda renk değişimlerini. Tabi sizler tek renk oluyor da örebilirsiniz aynı şekilde, ya da iki renkle örüyorsanız yine her sırada bir renk olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Rengarenk örüyorsanız da dilediğiniz gibi renklerinizin geçişlerini ayarlayabilirsiniz. Son olarak bu kısımda şu kol altı detayını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu uyguladığımız yöntemle bu kısımda düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Herhangi bir bozukluk, buralarda bir açılma olmadan kol altlarını düzgün bir şekilde çıkarmış oluyoruz. Evet, şimdi örgümüze devam ediyoruz. Yeleğimizin toplam boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar motiflerimizi bu renk sıralamasıyla oluşturarak örüp geliyoruz. Yeleğimin alt kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. İlk motiften itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motif oluncaya kadar devam ettim. Şimdi alt lastik kısmını da tamamlayarak yeleğimi bitirmiş olacağım. Son motifimi tamamladıktan sonra üzerine 3 sıra düz örgü ördüm. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada ilmeklerimi haroşaya çevirerek örgüme devam edeceğim. Yani bu sırada bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bundan sonraki bütün sıralarımda da yine düz olarak örüp haroşa örgüyle ilerleyeceğim. Bu alt lastik kısmında toplam 5 diş haroşa öreceğiz. Bu sıradan itibaren ön yüzde 5 haroşa diş oluncaya kadar ilerliyoruz ve yeleğimizi bitiriyoruz. Son 2 diş kala
Bu kısımda son bir ilik açmayı da unutmayacağız. Böylece şu ana kadar toplam 5 ilik açtık. 6 ilikle yeleğimizi tamamlamış olacağız. Lastiğimizi tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin alt kısmını 5 diş haroşa örüp geldim. Şimdi kollarla aynı tekniği kullanarak kesip tamamlayacağım. Örerek kesme tekniğini kullanarak yeleğimizi bitiriyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini örüyorum. İlk ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği sonrakinin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği sonrakinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bu tekniği kullanarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Son olarak yeleğimizin düğmelerini de dikip hazır hale getiriyoruz. 2-3 yaşa uygun olarak hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Keyifle ördüğüm güzel bir çalışma oldu. Sizlerin de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.